Bir insan niye ameline güvenemez? Senin değil de ondan. Allah Allah. Hiç mi hakkım yok? Hiç hakkın yok. Ama siz diyorsunuz ki iyilik olursa senin hakkın yoktur. Günah olursa günahın hepsi sana aittir. Bu nasıl olacak? Böyle bir ayet var mı? Var değil mi? Ne diyor? Ma asabeke min hasenete feminallah. Ma asabeke min seyyiyete femin nefsik. Bir iyilik varsa Allah'tan, bir günah kötülük varsa femin nefsik, o da nefsinden diyor. Nasıl olacak bu iş? Bak şimdi burayı anlarsak olayın kopmuş anı. Herkes kendisini tefekkür etsin. Bir bahçede çalışıyorum. Verilen tek vazife ne biliyor musun? Suyun vanasını açmak. Bahçede su açacak adam yani. Bir bahçede birisi çalışıyor. Verilen tek vazife suyu açma vazifesi. Onun harici bahçede başkaları çalışıyor mu? Çalışmaz mı? Yüzlerce adam çalışıyor bahçede. Tek vazifesi neydi? Suyu açmaktı. Onun harici bahçede gübreci var, çapacı var, toprakla ilgilenen var. Öyle mi? Bak, senin tek vazifen su açmak. Sene sonu gelse, mahsulü kaldırsak bir sürü milyonlarca para çıktı ortaya. Şimdi bu adam dese ki ben suyu açmasaydım bu mahsulü alamazdınız, bütün para bana ait, bütün sevap bana ait dese. Ne der buna bahçe sahibi? Hop hemşerim dur orada der. Bu bahçede senin haricinde çalışan yüzlerce adam var. Onlar vazifesini bir tamamıyla yapmasaydı senin suyu açmanın hiçbir anlamı olmazdı. Sen suyu açtığın, hak ettiğin tek şey nedir? Maaşındır. Tersi olsaydı peki? Yine bahçede herkes çalıştı. Adamın vazifesi nedir? Suyu açmak. Adam suyu açmadı. Bütün bahçe kurudu. Biri ondan hesap sormaya gitse. Bütün mahsul yandı, kurudu. Ver şu mahsulün karşılığını. Adam da dese ki niye vereyim ya? Ben suyu açtığımda, mahsul geldiğinde bütün parayı bana vermiyorsunuz. Ben suyu açmadığımda, bütün mahsul kuruduğunda neden benden istiyorsunuz? Çünkü sadece suyu açmakla sen bir vazife yaptın. Senin haricinde binler adam vazife yaptı. Ama binler adam vazifesini doğru yaparken sen suyu açmayarak bütün bahçenin kurumasına vesile olduğundan bütün günah sadece sana aittir. Vanayı açarsan bir hissen var, sadece maaşın kadar. Vanayı açmazsan, herkes vazifesini doğru yaparken sen iradeni kullanmazsan eğer bütün bedel, bütün mahsulün ödenecek parası bizzat sana aittir. Bak bu formülü al, bütün amellere uygula şimdi. Adam ne diyor? Ben namaz kıldım diyor. Sevabını bekliyor mu namazın? Sevabını bekliyor. Senin namaz kılman için neler lazım? Kainatın yaratılması lazım. Su lazım, hidayet lazım, abdest lazım. Sana bu meselenin nasıl olduğunu öğreticiler lazım. Bak bu kadar lazımın arasında sen ne yaptın? Sadece vanayı açtın, namaz kılmaya meylettin. Binler hissede sadece namaza meyletmek hissesi sana ait. Bir insan buna sahip çıkabilir mi? Bu sevap bana ait diyebilir mi? Diyemez. Ama bütün kainat yaratılmış, bütün şartlar hazırken sen vanayı açmadın. Yani o namaza meyledip namazı kılmadın. Ananın ak sütü gibi namaz kılmama günahı bana aittir diyebilirsin. Namaz kılmakta bir hissen vardır. Onun sevabını beklemeye hakkın yoktur. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.